Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda örgü bere çalışması yapacağım. Biliyorsunuz bu örgü bereler bu yıl çok popüler. Şöyle hemen beremizi yakından göstereyim. Beremize tam ortasından başlıyoruz. Ortasından dönerek örüyoruz. Çok kolay, oturup bir saatte örebilirsiniz. Örüp kullanabilirsiniz. İsterseniz kendinize, isterseniz çocuk ve bebekler için de örülebilir. Ben ön çalışma olması için önceden bordo rengiyle örüp hazırladım. Sizlerle birlikte de kahverengi ip kullanarak öreceğim. İpim Sensi Shine 100 gramı 310 metre uzunluğunda pamuk içerikli bir ip arkadaşlar. %75 koton, %25 polyester. İpimizin içinde de bu şekilde küçük küçük pullar var. Hemen beremize başlayalım. Tığ numaramda 3 arkadaşlar. 3 milim tığ kullanacağım. Beremizin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Hemen beremizin yapılışına geçelim. İpimizi şu şekilde orta parmağıma doladım. Bir zincir çekip sıkıştırıyorum. Halkamızı oluşturduktan sonra birinci sıramızı öreceğiz. Birinci sıram için halkamızın içine 10 tane trabzan yapacağız. Aralarda birer zincir çekerek. Şimdi 1 2 3. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Çekmiş olduğum zinciri birinci trabzanım olarak kabul ediyorum. Doladım. İkinci trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Doladım. Üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çektim, doladım, halkamın içerisine batıp bir trabzan daha yapıyorum. Trabzan aralarında birinci sıramızda bir zincir çekerek ilerliyoruz. Bir zincir çektim. Burada olan kısa ipimi çekerek halkamı biraz sıkıştırıyorum rahat örebilmek için. Trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir zincir çektim, doladım, halkamın içerisine batıp trabzanımı yaptım. İsterseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz, üçlü trabzan da. Ben bu defa üçlü trabzan yaparak örüyorum. Doladıktan sonra şu şekilde 1 2 3 3 kere de çıktığımız için üçlü trabzan olarak kabul ediyoruz. İpimi yine çekip sıkıştırıyorum. Bir zincir çektim, doladım, trabzanımı yaptım. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir zincir çekip 10. trabzanımızı da yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekiyorum. İlk çekmiş olduğumuz trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştiriyorum. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. Daha sonra bu kısa ipimizi arkadaşlar arkada bir yere sabitleyip keselim. Birinci sırayı tamamladım. Şöyle yakından da göstereyim. Renk koyu olduğu için tam olarak görünmese de. Şimdi beremizden de bakarak ilerleyelim. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda her boşluğa 2 kez batacağız. Aralarda ise birer zincir çekmemiz gerekiyor. Bu şapka formunu vermemiz önemli arkadaşlar. Kafamızda düzgün durması için bu şekilde olması gerekiyor. Bazıları
bazı berelerde arkadaşlar görüyorum, bu tepe şu şekilde üçgen şeklinde oluyor, takıldığı zaman yakışmıyor. Yani bu formu vermek gerçekten çok önemli. Bazı berelerde gördüğüm kadarıyla arkadaşlar şu kısımda çok geniş oluyor. Geniş olduğu için de yine kafadaki görüntüsü hiç hoş olmuyor. O yüzden örerken bu püf noktalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu kısmı önce düzgün bir şekilde örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Tam tepe noktası üçgen şeklinde olunca kafada hiç güzel durmuyor. Hemen ikinci sırama geçtim. Birleştirdikten sonra hemen yandaki boşluğun içerisine girip sık iğne yapıp sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, doladım, aynı boşluğa tekrar batıyorum, yine bir trabzan yaptım. Aynı boşluğun içerisine şimdi 2 trabzan yapmış olduk. Bir zincir çektim, doladım, hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Yandaki boşluğumuzun içerisine bir trabzanımı yaptım, tekrar bir zincir çektim, doladım, aynı boşluğa tekrar batıp ikinci trabzanımı yapmış oldum. Aralar hep bir zincir arkadaşlar. İkinci sırada bir zincir çektim, doladım, yandaki boşluğa geçtim, trabzanımızı yaptım, bir zincir çektim, doladım, aynı boşluğun içerisine ikinci trabzanımı yapıyorum. Trabzanlar arası hep bir zincir, fakat görmüş olduğumuz boşluklara ikişer tane trabzan yaparak bu sırada ilerliyorum. İkinci sıramızı bu şekilde örüyoruz. Şimdi örerek ilerleyelim. Her boşluğa 2 trabzan, aralarda bir zincir çekerek şu kısma kadar gelelim. Sıra sonuna örerek geldim. Şöyle sayalım arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. İlk sırada 10 trabzanımız vardı. İkinci sırada 2'ye katlayarak 20 trabzanımız oldu. Çünkü her boşluğa 2 kez trabzan yapmış olduk. Şimdi en son bir zincir çekiyorum yine. İlk örmüş olduğumuz zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Hemen üçüncü sıramızı örmeye geçelim. Üçüncü sırada ise şöyle bir boşluğa 2 kez batıyoruz. 2 kez battığımız boşlukta aralarda 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra bir kez batıyoruz. Yandaki boşluğa 2 kez batıyoruz. 2 kez battığımız boşlukta aralarda 2 zincir çekerek ilerliyoruz. Örerken daha net anlarsınız. Hemen şimdi yandaki boşluğa batıp sıkıştırdım. Buraya bir zincir çekerek trabzanımı yaptım. Sıkıştırdım. Şimdi 3 zincir çektim. Dolamamı yaptım. Hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Yandaki boşluğa geçip bu boşluğa 2 kez batacağım. O yüzden arada 2 zincir çekeceğim. Önce şuradaki boşluğa 2 kez batalım arkadaşlar. Birleştirdikten sonra ikinci sırayı birleştirdikten sonra hemen boşluğumuza batıp sıkıştıralım. Daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip dolama yapıp aynı boşluğa tekrar batalım. Buraya trabzanımızı yapalım. Buradaki boşluğa 2 kez batmış olduk. Doladım, yandaki boşluğa geçtim. Bir kez trabzan yaptım. Tekrar doladım, yandaki boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa 2 kez trabzan yapacağım, fakat arada 2 zincir olacak. Şimdi birinci trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim, doladım, aynı boşluğa tekrar batıp
ikinci trabzanımı yaptım. Doladım. Hemen bu boşluğa bir trabzan yapacağım. Bir trabzan yaptım. Doladım. Yandaki boşluğa geçiyorum. Bu boşluğa 2 trabzan yapacağım fakat aralarda 2 zincir olacak. 1 trabzanımı yaptım, 2 zincir çektim, doladım. Aynı boşluğa ikinci trabzanımı yaptım. 2 trabzan yapmış olduğumuz boşluğa 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra hemen yandaki boşluğa bir trabzan yapıyoruz. Yani bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Çift trabzan yaptığımız boşluklarda aralarda 2 zincir olacak. Şimdi tek trabzanımı yaptım, doladım. Buraya çift trabzan yapacağım. Çift trabzan yaptığım için arada 2 zincir çekeceğim. Hemen yandaki boşluğa tek trabzan. Yandaki boşluğa geçiyorum. 2 trabzan yapacağım. Arada 2 zincir. Takıldığınız yer olursa arkadaşlar sorabilirsiniz. İsterseniz yine aynı isimle Instagram sayfamdan resim atarak takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. İsterseniz de yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Dediğim gibi şapka formunu vermek önemli arkadaşlar. Yoksa kafaya takınca güzel durmuyor. Bir de herkesin kafa ölçüleri bir olmadığı için baş çevresi, o yüzden öreceğimiz kişinin bedenine göre örmemiz de önemli. Benim vermiş olduğum iplerle ve tığ numarasıyla örseniz bile elinizin sıkılığına göre ölçüler değişiklik gösterebilir. Çünkü herkesin eli aynı olmayabiliyor arkadaşlar. Kiminin örgüsü bol, kimininki sıkı oluyor. Benimki orta arkadaşlar. Çok sık örmüyorum, çok gevşek de örmüyorum. Şimdi buradaki boşluğuma 2 trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim, doladım. Yandaki boşluğa tek trabzan yaptım. Yanındaki boşluğa geçtim. Buraya yine 2 trabzan yapıyorum. Yani bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Çift yaptığımız trabzanların arasına 2 zincir çekiyorum. Üçüncü sıramızın yapılışı da bu şekilde. İki trabzan yaptığım için hemen buradaki boşluğa tek trabzan yapıyorum. Yine ilk çekmiş olduğumuz zincirin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Şimdi dördüncü sıramızın yapılışına geçelim. 1 2 3 üçüncü sırayı tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şöyle arkadaşlar, model olarak 10 modelimiz olacak. Şu sıraları sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 model olacak. O yüzden buradaki hemen ilk büyük boşluğumuzun içerisine 2 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 zincir çektikten sonra hemen yandaki boşluğun içerisine 2 trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum, doladım. Aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. 1 2. Şimdi 2 zincir çekeceğim. 1 2 zincir çektim, doladım. Buradaki büyük boşluğumuzun örerken 2 zincir çekerek büyük boşluk oluşturmuştuk. O boşluklara
2 trabzan yapıyoruz. 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 trabzan yapıyorum. Tekrar aralarda 2 zincir var. Doladım. Büyük boşluğun içerisine girip 2 trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyoruz. Yine aynı boşluğun içerisine 2 trabzan yapıyorum. Aralarda 2 zincir. Doladım. Hemen büyük boşluğun içerisine geçtim. 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrar 2 trabzan, aralar 2 zincir. Bu şekilde şöyle devam edelim arkadaşlar. Bu modelden toplamda 10 tane olması gerekiyor. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir çekip ilk yapmış olduğumuz trabzanın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle sıkıştırıyorum. Daha sonra hemen yandaki boşluğumun içerisine geçtim. Buraya kadar bu şekilde düz olması gerekiyor arkadaşlar. Bir iki sıra daha düz olarak devam etmesi gerekiyor. Şapka görüntüsüne geçmemesi için. Yoksa bu tepesi dediğim gibi üçgen şeklini alarak kafada çirkin bir görüntü oluşuyor. Hemen artık 2 trabzan yaptık. Bu sırada 3 trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. sıramızda boşluklara 3 trabzan yapıyoruz. Zincir çekerek birinci trabzanımı yaptım, ikinci trabzanımı yaptım, üçüncü trabzanımı yaptım. 2 zincir çekip tekrar aynı boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Aralar 2 zincir, doladım. 3 trabzan yapıp 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 trabzan yapıyorum. Aralar 2 zincir. Boşluklarımızın içine 3 trabzan. Aralar 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 trabzan olarak devam edip 5. sıramızı da tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. 2 zincir çektim. İlk başta yapmış olduğumuz trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle şu şekilde birleştirdim. Daha sonra yandaki trabzana geçtim. Yine kaydırdım. Kaydırarak ilerliyorum. Tam ortada olan boşluğa bu şekilde kaydırarak geliyorum. Yine aynı şekilde 3 zincir çekip doladım. 3 trabzan yapıyorum boşluğumuza. 2 zincir çektim, doladım. Tekrar aynı boşluğun içerisine 3 trabzan yapıyoruz. Aralar yine bu sırada da 2 zincir. Kaçıncı sıradayız? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıradayız. Aralar 2 zincir. Boşluklara 3 trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 trabzan. 6. sıramızın yapılışı da bu şekilde. Aralar 2 zincir, 1, 2 doladım. Boşluğa 3 trabzan. 2 zincir, aynı boşluğa tekrardan 3 trabzanımızı yapıyoruz. 6. sıramızı da bu şekilde örerek tamamlayalım. Sonraki sıralarda arkadaşlar şu arada olan zincir sayısı artması gerekiyor. Her sırada kaç zincir çektiğimi söyleyeceğim zaten. Artık şapkalamaya başlayabilir. Bu kısım önemliydi arkadaşlar. Hemen
şapkalamaması gerekiyor. Yani 6. sırada artık şapka görüntüsünü almaya başlayabilir. Bu tepenin bu şekilde düzgün olması gerekiyor kafamızda güzel durabilmesi için. Şimdi 6. sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine zinciri şu şekilde ilk yaptığımız trabzanın tepesine kaydırma yöntemiyle birleştirdim. Hemen yandaki trabzanın tepesine geçtim. Yine kaydırma yöntemiyle ilerliyorum. Kaydırarak tam ortadaki boşluğa kadar geldim. Bu sırada yine 3 trabzan yapacağım. Boşluğumuzun içerisine 3 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa tekrardan 3 trabzan yapıyorum. Artık aralar 2 zincir değil 3 zincir olacak arkadaşlar. Dediğim gibi ilerledikçe, beremizde ilerledikçe sadece bu aradaki zincir sayımız değişecek. Önceki sıralarda 2 zincirdi. Bu sırada 3 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıramızda aralar 3 zincir olarak örüyoruz. Şimdi 7. sıramızı da tamamlayıp gelelim. Sadece farklı olarak aradaki zincir sayısı. Sıramızı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Arada 3 zincir çekip ilk trabzanın tepesine batıyorum. Sıkıştırdım. Kaydırma yaparak ortadaki boşluğa geldim. Ortadaki boşluğa 3 zincir çektim. Yine 3 trabzan yapıyoruz. Çekmiş olduğumuz zinciri de sayıyoruz. Daha sonra aralar 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Bir önceki sıralarda model aralarında 3 zincirimiz vardı. Bu sırada 4 zincir. 1, 2, 3, 4 doladım. Boşluğumuzun içine gelip 3 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa tekrar 3 trabzan. Aralar 4 zincir olacak arkadaşlar. Model araları her sırada artıyor. Bazı sıralarda artmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. sıralarda model yapımı aynı. Aralar 4 zincir olarak sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıra sonuna geldim. 4 zincir çekip burada trabzanın tepesine kaydırma yaparak birleştiriyorum. Hemen yandaki boşluğa batıp yine kaydırıyorum. Tam ortada olan büyük boşluğumuza batıp kaydırıyorum. Yine bu sırada 3 trabzan 9. sırada 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 3 trabzan yapıyoruz. Yine 4 zincir çekiyoruz bu sırada. 1, 2, 3, 4. 3 trabzan yapıp iki zincir çekiyoruz. Sadece sonraki sıralarda aradaki zincir sayısı farklı arkadaşlar. Bu sırada 4 zincir, 9. sırada 10. sırada ve 11. sırada buralarda 5 zincir çekiyoruz. 12 ve 13. sırada 6 zincir çekiyoruz. 13 sonraki sırada ise bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. sırayı da kapatma yaparak beremizi tamamlıyoruz. Daha küçük ölçülerde yapmak isterseniz arkadaşlar başlarken 10 değil de 9 olarak başlarsanız bir tık küçük olur. 11
trabzanla başlarsanız da bir tık büyük olur arkadaşlar. Öreceğiniz kişinin bedenine göre yapabilirsiniz. Ben şimdi sıralarımı tamamlayıp geliyorum. Dediğim gibi bu sırada 4 zincir, 10. ve 11. sırada aralarda 5 zincir, 12 ve 13. sırada 6 zincir çekeceğiz. 14. sırayı yine birlikte örelim arkadaşlar. O sıraya kadar örüp geliyorum. 13. sıramızı tamamladım. Şimdi 14. sıradayım. Artık bu sırada kapatıp beremizi tamamlayacağız. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Buraya 8 tane trabzan yapacağım. Şöyle hemen sayalım. Son sırada arada zincir olmadan 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane boşluğumuza trabzanımızı yapıyoruz. 4 5 6 7 ve 8 8. trabzanımızı yaptım. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Bu sıranın tam alın kısmına oturması için arkadaşlar, kaymaması için, kullanım rahatlığı açısından bu sırayı biraz küçük yapıyoruz arkadaşlar. Tam alın bölgesine şu kısım oturması için. Geniş yaparsak kayar, başımızdan düşebilir arkadaşlar. O yüzden bu kısım önemli. Bu kısmı bu şekilde benim göstermiş olduğum gibi daha küçük, yani şöyle dar yapmamız gerekiyor ki başımıza tam otursun. Hemen burayı da 8 trabzana tamamlıyorum. Boşluklara 8 trabzan, aralar 3 zincirden oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde sıramızı örüp tamamlayıp gelelim. Beremizi bitirmiş olalım. Sıra sonuna kadar örerek geldim. 3 zincir çektim. Yine kaydırma yöntemiyle ilk trabzanımızı bu şekilde birleştirip zincirimizi çekip ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde beremizi tamamlamış olduk. Şimdi ben beremizin ölçülerini de vereyim. Ölçülerimiz şu şekilde. Beremizin genişliği 20 santim. Uzunluğu ise tam ortadan 17 santim. Dediğim gibi öreceğiniz kişinin bedenine uygun tam orta kısımdan başlarken büyütüp ve küçültebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre bu ölçüler değişiklik de gösterebilir. Şapka formunu verebilmek için vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edelim arkadaşlar. Yoksa görüntü olarak taktığımızda çirkin bir görüntüsü olur. O yüzden püf noktalarına dikkat edersek daha güzel bir görüntü elde etmiş oluruz. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.